Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir etek dikeceğiz. Lastikli bir çan etek dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi çift eni 1,50, uzunluğu da 1 metre kumaşım var. Bu kumaşımla lastikli çan etek dikmek istiyorum. Bana kalacak boy 95 santim falan boy kalacak. Ona göre siz de kumaşlarınızı ayarlayın. İstediğiniz boyda eteğimizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kumaşımın kenarından 10 santimlik bir parça çıkardım. Lastiğini sonradan takacağım. Lastikli kemer yapıp öyle beline takacağım. Ben bu parçayı alıyorum şimdi. Lastikli olduğu için kalça ölçümüzü baz almamız gerekiyor. Benim kalça ölçüm 115 santim. Toplamda eteğime 25 santim rahatlama payı bırakıyorum. Dikiş payı da içinde. Ön beden kapalı olacak arkadaşlar. Kumaşımın kat yeri burada. Burası kapalı olacak. Yani 3 parça şeklinde çalışacağız. Arka bedenim dikişli olacak. Yanlarda dikişli. Ön bedenim dikişsiz olacak. Şimdi 115 artı 25 santim bolluk payı verdiğim zaman 140 santimi buluyorum. 4'e bölüyorum. 4'e böldükten sonra bana çıkan ölçü 35 santim. 35 santimlik ölçümü hemen buradan alıyorum. İşaretliyorum. 35 santimlik ölçümü şu kısımda almam gerekiyor. Diğer ölçümü arkadaşlar. Onu da hemen buradan şöyle işaretliyorum ve 35 santimi şuradan da alıyorum. Ölçülerimi, cetvelimi şöyle yerleştirerek birleştireceğim. Cetvelimin gittiği gibi aldığım ölçülere doğru cetvelimi yerleştirdim. Burayı çizdim. Hemen buradan kesiyorum. Ön belim burada, arka belim de burada arkadaşlar. Değil. Makasımı değiştireyim. Hemen dikiş payları içinde demiştim. Çizdiğim çizgiden kesiyorum. Şimdi ön bedenim, arka bedenim, ön eteğim burada. Arka eteğim de burada. Ön eteğimin beli şurada. Hemen işaretimi koyuyorum. Arka eteğimin beli de bel kısmı da burada. Şimdi hemen arka ortasını 1 santimden dikiyorum. Arka eteğimin ön ortasını diktim arkadaşlar. Şimdi aldığım işaret burada. Belim buradaydı. Eteğimi açıyorum. Kumaşımın düz yüzü bana bakacak şekilde masamın üzerine yerleştirdim. Ön eteğimi de açıyorum. Ön eteğimin de beli burada. İşaretim burada. Hemen eteğimi de açıyorum. Belimin üstüne yerleştiriyorum. Arka eteğimin beli ile ön eteğimin beli üst üste olacak şekilde. Kumaşlarımın da yüzü birbirine bakacak şekilde eteğimi yerleştirdim. Hemen kenarlardan dikiyorum arkadaşlar. Buradan ve buradan. Hemen dikip geliyorum. Eteğimin dikişlerini kapattım arkadaşlar. Ön bedenim, burası da arka bedenim. Şimdi 10 santimlik bir parça kesmiştim lastikli kemer yapmak için. Hemen şöyle yerleştirdim. Eteğimin beli kadar kumaşımı hemen şuradan kesip diktim. Diktim ben. Şöyle kesiyorum. Şöyle kemerim hazır. Şimdi kemerimi ilk önce 4 eşit parçaya böleceğim. Burası parçanın birisi dikişli belli zaten. Şuralardan da çıt alıyorum. Şuradan da alayım. 2'ye katlayacağım. Şimdi şuradaki dikişle şuradaki çıtı üst üste koyuyorum.
dikiyorum. Koyabilirsem şöyle dikişimle çıtlar üst üste arkadaşlar. Hemen bu kenarlardan da çıtlarımı alıyorum. Böylece kemerimi 4 eşit parçada bölmüş oluyorum. Bu çıtların bana lastikli kemerimi belime yerleştirirken çok büyük faydası olacak. Şimdi kumaşımın ek yerinden ütülemedim. Şuradan ütülüyoruz. Eklediğimiz yerden açık olacak şekilde şöyle kumaşımızı, kemerimizi diyeyim, ikiye katlıyoruz. Lastiğimi de belime yerleştirerek ölçümü aldım arkadaşlar. Şöyle birleştirdim. Yuvarlak bir halka haline getirdim. Şimdi ben genellikle dikişlerime hep dikişten başlarım. Şöyle kumaşımın düz tarafı 2 kat yaptım kemerimi. Hemen lastiğimi şuraya yerleştiriyorum. Ve lastiği dikmeden ilk önce kemerimi şöyle bir birleştiriyorum. Şuralardan dikiyorum. Kemerimin içinde olacak şekilde lastiğim kemerimin içinde kalacak şekilde lastiği hiç dikmeden yerleştirerek, kemerimin içine yerleştirerek şuradan kenarlardan dikiyorum. Lastikle kemeri tek parça haline getiriyorum. Şu an 2 parça birleştirdiğim zaman tek parça haline getiriyorum. Hemen şuraları çekip geliyorum. Arkadaşlar lastikli kemerimi hazırladım. Lastikli kemerim şu an 4 eşit parçada dikmeden önce çıt almıştım. 4 eşit parçaya ayırmıştım ya. Oralara iğneler taktım. Kemerimi 4 eşit parçaya böldüm. Zaten eteğimde ön ortama hemen işaret aldım. Arkada dikişim var. Yanlarda da dikişim var. Eteğim de 4 eşit parçada ayrılmış durumda. Kemerimi de 4 eşit parçada ayırdım. Hemen dikişimi yan dikişime getiriyorum. Şöyle lastikli kemerimi iğneliyorum. Şuradaki iğnemi de eteğimin ön ortasıyla iğneliyorum. Buradaki iğnemi de şöyle alayım. Şuradaki yan dikişimle iğneliyorum. Son işaretimi de arka ortamın dikiş yeriyle iğneliyorum ve lastiğimi çekerek eteğime monte ediyorum. Çekerek iğneden iğneye şöyle çekip dikiyorum. İğneden iğneye çekip dikiyorum. Bu şekilde büzgülerim eşit bir şekilde eteğime yerleştirilmiş olacak. Daha sonra da zaten eteğimiz bitmiş oluyor. Hemen eteğimi şöyle önce
1 santim kadar kıvırıp 1,5 santimden daha kıvıracağım. Eteğinizin dikiş payı geniş olsun arkadaşlar. Çok ince kıvırmayın. Çünkü eteğiniz geniş kıvrılırsa ağırlık yapar, ağır olur. Eteği aşağı doğru çeker, çok daha düzgün durur. İnce kıvırmayın etek uçlarını. Sonra da belimi monte ettikten sonra kenarları da temizlerim. İster overlock çekin, ister zikzak dikişiyle temizleyin. Eteğimi bitirip geliyorum. Arkadaşlar, lastikli çan eteğimizin bitmiş hali, inanın çok kolay. Eğer daha da basit olsun istiyorsanız üstteki lastiği kumaşa pay verip, lastik payı verip kıvırıp lastik geçirip de yapabilirsiniz. Daha da kolay olur. Ama bu şekilde de çok güzel oldu arkadaşlar. Ben beline ayrıyeten lastikli kemer yapıp diktim. İnanın çok güzel oldu. Şöyle yaklaşalım. Evet, mankenimin üzerindeki kurdeleleri de görüyorsunuz. Bir önceki paylaşımımda ölçü nasıl alınır diye bir video paylaştım arkadaşlar. Mutlaka izleyin. İnanın hepinizin çok büyük işinize yarayacak, çok faydalanacaksınız. En kolay şekilde ölçü nasıl alınır onu anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, WhatsApp'tan arkadaşlarınıza atarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.